Gökyüzü ağır, suskun ve soluktu. Güneş henüz uyanmamış gibi. Zirveye yaklaşan her adımda taşların altında yatan sır sessizce nefes alıyor gibiydi. Bir an için rüzgar durdu ve dünya sadece sizin kulaklarınızı fısıldıyormuş gibi sessizleşti. Orada milyonlarca ton kırma taşın ve binlerce yılın ağırlığı altında tarihin gölgesini hissedersiniz. Güneş, devasa taş suretlerin arkasında çekilirken, Komagene Krallığı'nın mirası olan bu zirve, kızıldan çok kurumuş bir kan rengine bürünür. Adıyaman'ın Kahta ilçesinden yukarı kıvrılarak yükselen o dar yolda ilerlerken, havada asılı kalan tuhaf bir direnç hissedilir. Rüzgar burada sadece esmez. Sanki binlerce yıllık bir nöbetin ağırlığını kayalara çarparak duyurmaya çalışır. Zirveye yaklaştıkça oksijen seyrekleşirken insanın göğüs kafesinde tarif edilemez bir daralma başlar. Bu sadece yüksekliğin getirdiği bir fiziksel tepki değildir. Çevredeki sessizlik o kadar yoğundur ki adımlarınızın altında ezilen çakıl taşlarının sesi sanki boş bir katedralde yankılanıyormuş gibi kulağınıza çarpar. Kayıtlara geçmeyen, sadece bölge rehberlerinin ve yerel halkın kendi aralarında fısıldaştığı o akşamüstü kazalarından biri tam da bu atmosferin ortasında gerçekleşir. 1980'lerin sonunda restorasyon çalışmaları için bölgeye gelen genç bir mühendisin günlüğündeki notlar bugün bile o puslu gerçeği işaret eder. Mühendis, batı terasındaki devasa Zeus başının hemen yanında dururken havanın aniden buz kestiğini ve burnuna keskin, metalik bir kokunun dolduğunu yazar. Gökyüzü berrak olmasına rağmen görüş mesafesi bir elin uzanabileceği mesafeye kadar düşer. Ayak bileğine dolanan bir boşluk hissiyle dengesini kaybeder. Düştüğü yer sadece birkaç metrelik bir toprak zemin olması gerekirken, o geceyi hastanede vücudunda açıklanamayan yanık izleriyle geçirir. Doktorlar bu izleri güneş yanığı olarak tanımlamaya çalışsa da, mühendis o geceyi anlatırken sadece tek bir ayrıntıya odaklanır. Düştüğü anda elinin altındaki toprağın sanki canlı bir organizma gibi titrediğini ve derisinden içeriye doğru akan o soğuk, ritmik titreşimi hissettiğini söyler. Dağın sessizliği aslında mutlak bir sessizlik değildir. Taşların arasına gizlenmiş, frekansı insan kulağının sınırlarında dolaşan bir mırıltı gibidir. Antiochos'un tümülüsü, altındaki devasa kırma taş yığınıyla birlikte binlerce yıldır hiçbir teknolojik cihazın tam olarak görüntüleyemediği bir sırrı saklamaya devam ediyor. Arkeolojik kazıların neden her seferinde bir noktada tıkandığı, neden modern ekipmanların bu zirvede sık sık arızalandığı sorusu, resmi raporlarda hep teknik yetersizliklerle geçiştirilir. Ancak o gün orada bulunan işçiler, her sarsıntıda dağın içinden gelen o derinden tok sesi duyduklarını yemin ederek anlatırlar. Toprak burada sadece bir zemin değildir. Bir şeyleri dışarıdan korumak için değil, içeridekini orada tutmak için yığılmış bir mühür gibidir. Mühendisin hastane odasındaki sayıklamaları arasında geçen o cümle, bugün hala bölgedeki yaşlıların zihninde yankılanır. Taşlar sadece bakmıyor, taşlar aynı zamanda bekliyor. Hastanenin steril koridorlarında yankılanan o sayıklamalar, mühendisin defterindeki son satırlarla birleştiğinde, Nemrut'un sadece turistik bir durak değil, coğrafi bir mühür olduğu gerçeği daha sarsıcı hale gelir. Mühendis kazandan sonraki 3. gün, vücudundaki yanıkların iyileşmeye başladığı o tuhaf sabah, yanındaki hemşireye bakıp, "Gölgesi yanlış yere düşüyordu," der. Zeus heykelinin devasa başı, güneşin aksine ışığın gelmediği yöne doğru uzanmıştır o an. Bu, basit bir perspektif yanılması ya da travma sonrası bir sanrı değildir. O akşamüstü batı terasında bulunan diğer 2 işçi de benzer bir huzursuzlukla aşağı inmiştir. İşçilerden biri olan ve bugün Kahta'nın köylerinden birinde yaşayan yaşlı adam, o günkü gökyüzünün rengini bayatlamış bir mor olarak tarif eder. Kuşların aniden sustuğu, rüzgarın yönü değiştirmediği ama havada asılı kaldığı o 10 dakikalık dilim. Kayıtlara yerel bir basınç değişikliği olarak geçse de,
O gün işçilerin kullandığı metal kazmaların ucu kırma taş yığınına dokunduğu anda tuhaf bir kıvılcımla kararmıştır. Demir, binlerce yıllık bu kütleye dokunmayı reddetmiş gibidir. Nemrut'un tepesindeki o devasa tümülüs, yaklaşık 50 metre yüksekliğinde milyonlarca küçük kırma taştan oluşur. Bu taşların özelliği, üzerlerine basıldığında ya da bir parça çekilmeye çalışıldığında, üstteki binlerce tonluk kütlenin anında aşağı kayarak kazı alanını kapatmasıdır. Mimari bir deha mı, yoksa aşılmaz imkansız bir defans mekanizması mı? Arkeologların 1950'lerden bu yana yürüttüğü çalışmalarda karşılaştıkları o aşılmaz duvar, aslında basit bir fizik kuralıdır. Ama bu kuralın binlerce yıl önce bu kadar kusursuz bir kendi kendini onarma sistemine dönüştürülmesi akıl almazdır. Zirvedeki sessizliği bozan tek şey, taşların arasından sızan o mikron düzeyinde sürtünme sesidir. Eğer kulağınızı kırma taşlara dayarsanız, dağın içindeki boşluklarda yankılanan, sanki devasa bir ciğerin nefes alışını anlatan o ritmik uğultuyu duyabilirsiniz. Bölgedeki eski çobanlar, Nemrut'un tepesine gece çöktüğünde hayvanların asla o teraslara çıkmadığını, atların huysuzlanarak şaha kalktığını anlatır. Hayvanların algıladığı o düşük frekanslı titreşim, insanın sadece ensesindeki tüllerinin ürpermesiyle fark edebileceği bir uyarıdır. Mühendisin yanık izleri kapandıkça derisinin altında metalik bir sertlik hissettiğini iddia etmesiyle olay daha karanlık bir boyuta evrilir. Röntgen filmlerinde hiçbir yabancı cisim görülmez. Ancak o günden sonra mühendis, Adıyaman'ın o yakıcı sıcağında bile sürekli üşüdüğünü ve kulağında bitmek bilmeyen çok derinden gelen bir taş sürtünme sesinin yankılandığını söyleyerek işi bırakır. Dosyası, iş kazası ve psikolojik çöküş notuyla kapatılır. Fakat asıl soru, mühendisin düştüğü o kısa mesafede neye çarptığıdır. Çünkü düştüğü zemin yumuşak topraktı. Ancak kıyafetleri sanki yüksek voltajlı bir akıma kapılmış gibi kömürleşmişti. Dağın altındaki o muazzam boşlukta Antiyokos'un mezar odasının çevresinde dönen o statik enerji sadece mezarı korumak için mi oradadır? Yoksa dağın kendisi içine hapsedilen bir şeyi dışarı sızdırmamak için mi sürekli titremektedir? Mühendisin dosyası tozlu raflara kalkarken, Adıyaman'ın yerel kayıtlarında 1992 yılına ait kısa bir gazete küpürü, o günlerde yaşanan sessiz bir anomaliden bahseder. Zirvedeki restorasyon kampında görevli bir bekçinin, gece yarısı devriyesi sırasında telsizinden gelen o parazitli ses, "Kayalar yer değiştiriyor, duyuyor musunuz?" Telsiz kayıtları incelendiğinde, bekçinin sesinin arkasında rüzgar değil, sanki binlerce küçük cam parçasının birbirine sürtünmesi gibi kristalize bir gürültü duyulur. Bekçi o gece teraslarda kimseyi bulamaz. Ama sabah gün doğarken aslanlı horoskopun önündeki kırma taş yığınının üzerinde, daha önce orada olmayan geometrik bir düzenle dizilmiş, simsiyah, pürüzsüz taşlar bulur. Bu taşlar Nemrut'un kireç taşı dokusuna tamamen yabancıdır. O sabah kamp alanındaki ölçüm cihazları manyetik alanın normalin tam 3 katına çıktığını gösterir. Pusulalar kuzeyi değil, tümülüsün tam merkezini, yani Antiyokos'un ulaşılmaz mezar odasının olduğu noktayı işaret etmektedir. Bölgedeki yaşlıların dağın kalbi dedikleri o nokta, sanki uykusundan uyanmış gibi çevresindeki metali kendine çekmeye başlar. İşçiler, kemer tokalarının ve ceplerindeki bozuk paraların hafifçe titrediğini, sanki görünmez bir elin onları dağın içine doğru çekiştirdiğini hissederler. Hava durumu raporları o gün için açık ve rüzgarsız derken, zirveye aniden çöken o ağır, nemli sis tabakası herkesi olduğu yere çiviler. Sis o kadar yoğundur ki, yanınızdaki insanın nefes alışını duyarsınız ama yüzünü göremezsiniz. Mühendisin günlüğünde bahsettiği o metalik koku yeniden ortaya çıkar. Bu kez paslanmış demir ve ıslak toprak kokusuna benzeyen, geniz yakan bir yoğunluktadır. Sisle birlikte gelen sessizlik bir boşluk değil, bir baskıdır. Kulak zarlarında hissedilen o zonklama sanki dağ kendi içinde devasa bir basınç odasına dönüşmüş gibi hissettirir. O gün gruptan ayrılan ve sisin içinde kaybolan bir arkeoloji öğrencisinin daha sonra anlattıkları,
Nemrut'un korunaklı yapısını sadece bir mimari tercih olmadığını kanıtlar niteliktedir. Öğrenci sisin içinde yolunu kaybettiğinde taşların arasından sızan cılız bir ışık hüzmesi gördüğünü iddia eder. Işığa doğru ilerlediğinde kırma taşların bir nehir gibi aktığını, alt katmanlarda sanki devasa bir dişli çarkın dönmesine benzer ritmik bir titreşimin toprağı sarstığını fark eder. Elini bir taşa uzattığında parmak uçlarının anında uyuştuğunu ve zihninde beliren o tek görüntüyü hatırlar. Devasa bir gözün taşların arasından kendine bakışı. Çocuğu bulduklarında el ayası tamamen kararmış, parmak uçlarındaki sinir uçları ölmüştü. Tıpkı mühendisin yanıkları gibi bu da tıbben açıklanamayan doku ölümü olarak kaydedildi. Ancak çocuğun asıl korkusu fiziksel değildi. O günden sonra hiçbir kapalı alana giremedi ve sürekli olarak Nemrud'un tepesindeki o kırma taşların aslında bir şeyi örtmek için değil, bir şeyi bastırmak için orada tutulduğunu sayıkladı. Dağın altındaki devasa oda bir kralın ebedi istirahatgahı mıydı, yoksa binlerce yıldır yeryüzüne çıkmayı bekleyen antik bir enerjinin hapishanesi miydi? Tümülüsün altındaki boşluğa sismik ölçümler her yapıldığında sonuçlar tutarsız çıkar. Bir gün devasa bir boşluk görünen yer, ertesi gün masif bir kaya kütlesi olarak görünür. Dağ sanki yerin altındaki o sırrı korumak için kendi anatomisini sürekli değiştiriyor, sismik dalgaları bile yanıltıyordu. Komogene krallarının yıldızlara olan takkısı sadece bir inanç meselesi miydi? Yoksa bu zirveyi gökyüzünden gelecek veya yerin altından çıkacak bir şeyle iletişim kurmak için devasa bir jeneratör gibi mi inşa etmişlerdi? Güneşin çekilmesiyle beraber Nemrud'un zirvesinde başlayan o statik uğultu, sadece orada bulunanların zihninde değil, bölgedeki elektronik cihazların devrelerinde de kalıcı hasarlar bırakıyordu. 1990'ların başında bölgede jeolojik etüt yapan bir ekibin kayıt cihazına takılan o veri hala açıklanabilmiş değil. Cihazlar yerin tam 30 metre altında herhangi bir jeolojik katmana uymayan, dakikada tam 8 kez tekrar edilen bir manyetik atım saptadı. Bu doğal bir kaya oluşumunun çıkarabileceği bir ses değildi. Daha çok devasa mekanik bir kalbin ya da düzenli işleyen bir saatin vuruşlarını andırıyordu. Ekibin başındaki sismolog o gece çadırında not alırken kalemin kağıdın üzerinde kendi kendine hareket etmeye başladığında havadaki o ağır metali fark etti. Çadırın içindeki tüm metal eşyalar sanki görünmez bir merkez kaç kuvvetine kapılmış gibi tümülüsün tepesine doğru hafifçe yönelmişti. Dışarı çıktığında gördüğü manzara ise bir bilim insanının mantık sınırlarını zorlayacak türdendi. Batı terasındaki devasa kartal heykeli, zifiri karanlığın içinde sanki ay ışığını amıyormuş gibi tuhaf bir parlaklığa sahipti. Heykelin göz yuvalarından sızan o sönük gri duman benzeri buğu, rüzgara rağmen dağılmadan yukarı doğru yıldızlara uzanıyordu. O gece bir işçi uykusundan aniden uyanıp kendini tümülüsün dik yamaçlarına tırmanırken buldu. Onu son anda durduran arkadaşları, adamın göz bebeklerinin tamamen büyümüş ve parmak uçlarını kırma taşları kazımaktan kan revan içinde kaldığını gördüler. İşçi kendine geldiğinde ne yaptığını hatırlamıyordu. Sadece zihninde tek bir sesin yankılandığını söylüyordu. Mührü tazele. Bu kelime, yerel halkın binlerce yıldır Nemrut hakkında kurduğu o kadim cümleyle örtüşüyordu. Nemrut bir mezar değil, bir kapaktı. Arkeolojik raporlar, Antiyokos'un mezar odasına giden bir tünelin varlığından bahsetse de, yapılan hiçbir sondaj bu tünelin sonuna ulaşamadı. Matkap uçları en sert elmastan daha dirençli bir yüzeye çarparak kırılıyor ya da daha kötüsü hiçbir dirençle karşılaşmadan sonsuz bir boşluğa düşüyordu. 2000'li yılların başında bölgeye getirilen yüksek çözünürlüklü radar sistemleri, tümülüsün merkezinde belirlenemeyen yoğunlukta bir kütle saptadı. Bu kütle, çevresindeki kırma taşlardan farklı olarak ısıyı emiyor ama geri yansıtmıyordu. Dağın zirvesi kışın karlar altındayken bile, tümülüsün tam tepesindeki küçük bir alanın her zaman kuru ve sıcak kalması, bu gizli enerji kaynağının en somut kanıtıydı. Zirvedeki o görünmez koruma kalkanı sadece fiziksel müdahaleleri değil, zamanı da büküyor gibiydi.
Restorasyon ekibinden bir mimar, zirvede geçirdiği 3 saatin aşağı indiğinde aslında 8 saat olduğunu fark ettiğinde, kolundaki mekanik saatin geri dönülemez şekilde durduğunu gördü. Saatçinin teşhisi tüyler ürperticiydi. Saatin içindeki tüm çelik çarklar yüksek bir ısıya maruz kalmadan ama sanki 1000 yıl boyunca çalışmış gibi aşınarak ufalanmıştı. Komagne Krallığı'nın o devasa heykelleri binlerce yıldır sadece gökyüzünü izlemiyor. Aynı zamanda yerin altındaki o ritmik, metalik kalp atışının dışarı sızmasını engelleyen sessiz muhafızlar gibi duruyorlar. Bugün bile gece yarısı zirveye çıkanlar, taşların arasından gelen o derinden çekilen nefes sesini duyduklarında, neden tüm o kazaların mezar odasına yaklaşıldığında meydana geldiğini çok daha iyi anlıyorlar. Nemrut, onu koruyan taşlar kadar sert ve onu inşa eden irade kadar karanlık bir sırrı her saniye biraz daha derine bastırıyor. Yıllar geçtikçe dağın eteklerindeki köylerde anlatılanlar, bilimsel raporların satır aralarına sızan o tuhaf tutarsızlıklarla birleşerek daha somut bir korkuya dönüştü. 2010 yılı civarında bölgedeki sismik hareketliliği izleyen bağımsız bir araştırmacı, Nemrut'un zirvesinden yayılan düşük frekanslı ses dalgalarını kaydetmeyi başardı. Kayıtlar temizlendiğinde ortaya çıkan sonuç, rüzgarın kayalara çarpmasıyla açıklanamayacak kadar düzenliydi. Bu, saniyeler süren ağır bir sürtünme sesini takip eden, neredeyse fark edilmez kadar ince bir metalik çımlamaydı. Sanki devasa bir kapı, milimetrik hareketlerle yerinden oynatılmaya çalışılıyordu. O kış, Nemrut'a çıkan yolun karla kapandığı ve zirvenin dünyadan tamamen izole olduğu aylarda, Kahta'daki meteoroloji istasyonu tuhaf bir veri akışı bildirdi. Tümülüs'ün tepesinde hiçbir bulut kütlesine bağlı olmayan yerel bir elektriksel boşalma kaydedildi. Işıklar aşağıdan bakıldığında görülmüyordu. Ancak cihazlar o noktada atmosferin iyonize olduğunu gösteriyordu. O gece dağa en yakın mezrada yaşayan bir köylü, penceresinden dışarı baktığında dağın zirvesinin gökyüzündeki yıldızlardan daha parlak, donuk bir mor ışıkla yıkandığını gördü. Köylü, o an hissettiği tek duygunun izlenmek olduğunu, ama bu bakışın bir insana değil, kadim ve devasa bir bilince ait olduğunu anlatacaktı. Ertesi yaz karlar eridiğinde zirveye çıkan ilk ekip batı terasındaki kırma taşların bir kısmının içeri doğru çöktüğünü fark etti. Bu doğal bir erozyon değildi. Taşlar sanki alttaki bir boşluk tarafından vakumlanmış gibi kusursuz bir huni biçiminde merkeze doğru akmıştı. Arkeologlar bu çöküntüyü incelemek için yaklaştıklarında çukurun derinliklerinden gelen o tanıdık, keskin ozon kokusuyla sarsıldılar. Çukurun dibine sarkıtılan ışıklar sadece birkaç metre ilerleyebiliyordu. Sonrası ışık huzmesi sanki karanlık bir sıvı tarafından yutuluyormuş gibi sönüyordu. İçeriye gönderilen bir mikro kamera sadece birkaç saniyelik görüntü alabildi. Ekranda beliren şey ne bir mezar odası ne de bir tüneldi. Görüntüde kireç taşından tamamen farklı, pürüzsüz ve üzerinde hiçbir alet izi olmayan mat siyah bir yüzeyin köşesi seçiliyordu. Bu yüzey ışığı yansıtmıyor, aksine emiyordu. Kamera düzeneği aniden aşırı ısınarak devreden çıkmadan hemen önce o siyah yüzeyin üzerinde çok yavaş bir nabız gibi parlayıp sönen kehribar anındaki ince damarların varlığı fark edildi. Bu keşiften sonra bölgeye gelen yetkililer, güvenlik gerekçesiyle o çöküntüyü aynı gün içinde tonlarca yeni kırma taşla kapattılar. Olay, resmi kayıtlara doğal karstik boşluk oluşumu olarak geçti. Ancak o gün orada bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir teknisyen, taşlar çukuru doldururken aşağıdan gelen o sesi asla unutamadığını söyler. Bu, taşların birbirine çarpma sesi değil, derinden gelen, öfkeli ve aç bir hırıltıydı. Antiochos'un tanrıların tahtı olarak adlandırdığı bu zirve, belki de hiçbir zaman bir kralın anıtı olması için tasarlanmamış, belki de Komagne kralları yıldızlarla konuşmak için değil, yerin altındaki o nabzı susturmak, onu milyarlarca ton taş ve ağır heykellerin altında hapsetmek için bu muazzam yapıyı inşa etmişlerdi. Zirvedeki her heykel aslında birer mühür, her kazaysa o mührün gevşediğine dair bir uyarıydı. Bugün Nemrut'ta güneş batarken
Turistler aşağı doğru çekilirken taş başların boş göz çukurları hala aynı yöne bakar. Onlar binlerce yıldır yaptıkları şeyi yapmaya devam ederler. Kendi altlarındaki o devasa, karanlık ağırlığı sadece bakışlarıyla yerinde tutmak. Dağ sessizliğini korur. Ancak bu sessizlik barışçıl bir huzur değil, patlamaya hazır bir basıncın gergin bekleyişidir. Güneşin tamamen ufkun altına inmesiyle beraber Nemrut'un zirvesinde asıl gerçeklik başlar. 2018 yılının sonbaharında bölgeli fotoğraflayan bir belgeselcinin kayıt cihazına takılan o son detay, dağın sadece fiziksel bir engel olmadığını bir kez daha hatırlatır. Belgeselci, batı terasında uzun pozlama yaparken kadrajına giren o tuhaf ışık kırılmalarını önce lens hatası sanır. Ancak eve dönüp görüntüleri incelediğinde devasa heykellerin etrafındaki havanın tıpkı çok sıcak bir asfaltın üzerindeki buhar gibi dalgalandığını fark eder. Oysa o gece ısı sıfırın altındadır. O dalgalanmanın merkezinde Antiochos'un başı durmaktadır. Heykelin taş yüzeyinde çıplak gözle görülmeyen ama kızılötesi taramada netleşen mikroskobik çatlaklar sanki içeriden dışarıya doğru zorlanan bir basıncın izleridir. Bölgedeki eski taş ustaları bu taşların terlediğini söyler. Nemrut'un Kireç Dağı normal şartlarda nemi emer. Fakat bazı geceler taşların yüzeyinde siyah, yağlı bir tabaka belirir. Bu sıvı ne yağmurdur ne de çiğ. Dokunulduğunda parmak uçlarını uyuşturan metalik bir soğukluğa sahip bu sızıntı, sabaha karşı hiçbir iz bırakmadan taşın içine geri çekilir. Bu fenomenin yaşandığı gecelerden birinde bölgeyi koruyan jandarma devriyesinden bir asker, telsizle merkeze alışılmadık bir rapor geçer. Asker, Tümülüs'ün kuzey yamacında kırma taşların ritmik bir şekilde yukarı ve aşağı hareket ettiğini iddia eder. Sanki dağ, devasa bir göğüs kafesi gibi soluk almaktadır. Olay yerine destek ekipleri ulaştığında, askeri Tümülüs'ün eteklerinde silahını bir kenara bırakmış boşluğa bakarken bulurlar. Tek bir cümleyi tekrarlamaktadır. İçerisi çok kalabalık ve hepsi aynı anda susuyor. Resmi raporlar halüsinasyon ve hipotermi teşhisiyle askeri görevden ayırsa da o geceden sonra zirvedeki heykellerin duruşunda milimetrik kaymalar saptanır. Doğu terasındaki kartalın bakış açısı binlerce yıldır sabit olduğu o yıldız kümesinden birkaç derecelik bir sapma göstermiştir. Bu, tektonik bir hareketle açıklanamayacak kadar spesifik bir yer değiştirmedir. Dağ, sanki altındaki o muazzam ağırlığı dengelemek için kendini yeniden konumlandırmaktadır. Nemrut'un en büyük gizemi, hiçbir zaman o mezar odasına girilememiş olması değil, oraya girmeyi engelleyen o görünmez iradedir. Bölgedeki sismik araştırma yapan mühendislerin ekipmanlarını toplarken birbirlerine fısıldadıkları o gerçek, hala geçerliliğini korur. Dağın altındaki kütle, doğal bir kaya oluşumu olamayacak kadar pürüzsüz ve simetriktir. Ve o kütle, her yüzyılda bir, yüzeye birkaç milimetre daha yaklaşmaktadır. Bugün o devasa taş başların karşısında durduğunuzda hissettiğiniz o küçük, tekinsiz ürperti sadece tarihin ağırlığı değildir. O, milyonlarca ton kırma taşın altında, binlerce yıldır kıpırdamadan bekleyen, nefes alan ve mühürlerin gevşemesini gözleyen o kadim yalnızlığın yankısıdır. Nemrut bir anıt değil, insanlığın henüz anlamaya hazır olmadığı bir gücün üzerine kapatılmış en ağır kapaktır. Ve her küçük kaza, her duyulan metalik ses, o kapının ardındakinin hala uyanık olduğunun sessiz kanıtıdır. Güneş doğarken, taş suretlerin üzerindeki o donuk mor ışık kaybolur. Yerini turistik bir manzaraya bırakır. Ama o geceyi orada, o taşların gölgesinde geçilenler bilir ki, dağ uyumaz. Sadece bir sonraki sarsıntıya kadar susar. Nemrut Dağı'nın sessizliği, aslında dünyanın en gürültülü bekleyişidir. Tekrar görüşmek üzere.